Ne kadar tutmuş, kim daha yakın ücreti ödeyecek, böyle bir iddiaya girdik. Burada biftekler varmış. 2 tane de muz alalım. Kilosu da 7 zlotiymiş. Bira varmış burada. Bu ve 120 oldu bile. Kaça yakın olacak? Tamam. Başlıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınıza geldim. Evdeki ürünleri artık tükettik. Dedik ki gidelim bir alışveriş yapalım. Kaufland'a gelelim. Avrupa'da birçok ülkede zaten bu market var. Alışverişimizi yapacağız. Tabii ki bunu da beraber gerçekleştireceğiz. Onu da birlikte yaparız. Bakalım neler alabiliriz ve ne kadar masrafımız olacak bunları aldığımız zaman. Hadi şimdi gidelim. Hemen hızlıca alışverişimize başlayalım. Zaten havanın ne olacağı belli değil. Burada Ekim ayına geldik. Bir hava öyle böyle. Aslında genelde böyle. Çok iyi diyemem. Kapalı bir hava var. Yağmura yakalanmayalım çünkü yağmurluk hiçbir şeyim yok şu anda. Girelim mağazaya, gezmeye başlayalım. Fark ettiyseniz geri geri gidiyorum. Neden geri geri yürüdüğümü çekimler sırasında önceki videoyu izleyenler biliyordur. Zaten hakimdir. Şimdi gidelim alışverişimize başlayalım. Bakalım eksiklerimiz nelermiş. Ne kadar sürelik bir alışveriş yapacağımız konusunda emin değilim. Muhtemelen bir haftalık bir alışveriş yaparız diye tahmin ediyorum. Tabii ki her şey için olmaz bu. Meyve sebzeyi bir haftalık alamayız. Bozulur. Bir haftalık masrafımız ne kadar tutacak? Bu arada bir tahmininiz varsa şimdiden yazabilirsiniz alta. Hadi başlayalım alışverişimize. Alışveriş arabamızı alalım. Bunun için coin kullanacağım. Ocean'ın Kaufland'a geldim. Bunu kullanıyorum. İyi, bunlar yeni, güzel duruyor. Dedikodu yapar gibi olmasın ama Biedronka'daki alışveriş arabaları çok da sağlam değil. Şimdi mağazamıza giriş yapıyoruz. Meyve sebze bölümündeyiz. Burada alacaklarımızı alacağız. Sonra diğer reyonlara gideceğiz. Öncelikle limonla başlayalım. Limon yolla lan. Limon yolla oğlum. Bakalım ne kadarmış, kaç tane alalım. Bugün kampanya varmış. Normalde kilosu 13 zloty ama bugün 7 zloty'ye satılıyor. Ben de bari iyilerinden 2-3 tane seçeyim. Hazır salata varmış 5,5 zloty'ye. Son kullanma tarihine de daha varsa sepetimize bunu da ekleyebiliriz. 5,5 zloty zaten. Bu iyi mi? İyi mi bu? Evet. Bir tane iyisinden patates aldık. Bir tane. Bir küçük patates çünkü Claudia mercimek çorbası yapacak. İhtiyacımız oldukça böyle parça parça alıyoruz. Toplu bir şekilde almaktansa. Şimdi normalde bir tane almıyoruz. Yine 3-5 tane alırdık da. Buradaki patatesleri çok beğenmedik. O yüzden şimdilik buradan bir tane alalım. Zaten tarttığımız zaman bunların fiyatları da kaça geliyor göreceğiz. Bunun fiyatı kilosu 3 zloty'ymiş. Evet, şimdi elma alacağız. Ben elmada kırmızı ve yeşil elma arasında yeşilciyim. Yeşil elma seviyorum. Ekşi olduğumu bayılırım. Kilosu 6 zloty'ymiş. Bundan 3-4 tane alalım. Yeriz. Sonra bittiğinde tekrar gelir alırız. Bu da güzel. Polonyalı teyzelerin yaptığını gösteririm. Böyle alıyorlar ya. Kaldırıyorlar. Altta bakıyorlar. Evet diyorlar, bu güzel. Muzda sıra. 2 tane de muz almak istiyorum. Ziyan olmasın. 2 tane de muz alalım. Kilosu da 7 zloty'ymiş. Salatalık alalım. Bir tane alsak yeter. Zaten hepsini paketlemişler. Salatalık ya. Eskiden böyle salatalıklar yoktu. Bunlar da yeni çıktı. Kilosu indirim varmış zaten. Bugün 6 zloty'ye denk geliyor. Bakalım bu bir tanesi ne kadar olacak fiyatı. 2 tane de kırmızı biber C vitamini olsun. 12 zloty'ymiş. 3,89'muş havuç. 3 tane havuç alalım. Bunları da mı mercimekle kullanacağım? Mercimek çorbası için. Mercimek. Tamam. Mercimek çorbası için aldık bunları da. Böyle tost ekmeği tarzı bir şey alayım. Bu ne kadar göremedim. En son aldığımızda görürüz bunu. Şimdilik bunu da ekleyelim. Bizim fırın ekmeklerinin birebir aynısı olmasa da benzerleri var. Mesela bu tarz ya da bunlardan bir tık daha büyük olanlar var. Claudia bu 2 ekmeği aldı. Bunların tanesi 2 zloty'ymiş. Havalı, pahalı bir ekmek. Bir de avokado almış. Tanesi 8 zloty'ymiş normalde ama bugün indirim olduğu için 6 zloty'ye gelmiş. Bunu da ekledik. Şimdi farklı bir reyona geçtik. Sonunda o meyve sebze kısmını bitirdik sayılır. Nutella varmış. Gözüme çarptı. Ne kadar Nutella? Bu mu? 600 gram. Bu 22 zloty'ymiş. Bu ne, yeşil? Vegan mı? Vegan olan da 20 zloty. 350 gram ama aynı fiyat. Reçel almak istiyorum ben. Burada bir tane kalmış zaten. 6,5 zloty. Şeftalili reçel. Şeftali reçel. Burada kivili falan da varmış. Yine 6 zloty civarı fiyatlar zaten. Tek ihtiyacım şeftali reçel. Bunu istedim. Bunu alıyorum. Belki küçük bir tane bal alabilirim. Zamanında gaza gelip bu büyük kiloluklardan almıştım. Bal, evet. Bunlardan falan almıştım ama ziyan olabiliyor. Tabii bal bozulmaz derler ama çok uzun sürede tutmak istemiyorum. Yani aldığımı bitirmek isterim ben. Burada ufaklar var. 20 zloty bu. Emin olamadım. Çok çeşit var. Buna sonra dönelim ya da başka. Tamam. Claudia bitkisel bir çay almış. 6 zloty. Bizim çaylara bakalım. Bizim çaylardan yok. Burada bir tane var. Toz halinde. Evet, İngiliz çayı diye geçiyor. 8 zloty'ymiş. Lipton bildiğimiz bir marka var. Büyük paketine bakalım. 92'lisi. Hepsi sallama çay. 92 tanesi 20 zloty. Bizde var, o yüzden almaya gerek yok bugün.
Aldım mı bitmiyor. Her gün bir tane kullansan zaten 3 ay gidiyor. Bir sürü çay çeşidi var ama hepsi de torba, sallama. Bu en büyüğü 20 zloty. Diğer başka bir tane var 25 zloty. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar böyle. 50 tanesi 15 zloty. Pilav burada bir paket alabiliriz. İçinde 4 tane var. Buradaki pilav hani biz normalde yapıyoruz ya, öyle pilavlardan değil. Aynı sallama çay gibi torbanın içinde. O torbayı suya atıyorsun. Suyun içinde kendi kendine pişiyor. Sonra o torbayı kesip içinden pilavı çıkartıp yiyorsun. 15 dakika falan sürüyor süresi. Bunu alıyoruz. Fiyatı 6.58'miş. Yanında da bir tane bulgur alalım. 3.65. Bulgur alıyoruz. Sıradaki yere geçelim. Tamam, bir de makarna alalım diyorum. Zaten burada çeşit çeşit var ama ben kendi sevdiğim makarnaya yöneleceğim hemen. Bu hoşuma gidiyor. Fiyatı da 6.59'muş. 11 dakikada pişer diyor Barilla. Bu sanki marka Türkiye'de de vardı, bilmiyorum. Bunu ekleyelim bir de çantamıza hemen. 5 zloty. Süt almayacağız. Evde süt var ama bunun da fiyatını göstermiş olalım. Keza yumurta da öyle. Bunda mesela indirim varmış. 10 zloty'ye düşmüş. Onlusu. Burada yine 10'lu 13 zloty. Tabii markadan marka ve ML boyut olarak bunlar değişiyor, organik ya da. Mesela 10, 12, 14, 15 diye fiyatlar farklı farklı değişebiliyor. Somon balığı alalım. 100 gramı 17 zlotymiş paketler halinde. Bunu ekleyelim bir de. Pazar günleri burada mağazalar, marketler, her yer kapalı olduğu için bugünden alışverişimize devam ediyoruz. 2 tane tavuk alıyorum. Bunlar organik diye geçiyormuş. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Bunlardan kilosu 25 zloty ama biz yarım kilo şeklinde alıyoruz. Bir tanesi 14, diğeri 12 zloty'ye denk geliyor. 2 tane tavuk aldık. Burada hindiler, tavuklar, her şeyler var zaten. İşte bazıları kesilmiş, tavuğun butu, tavuğun göğsü falan diye ayrılmış farklı farklı. Bütün paketlerin üstünde de zaten hangi çeşit olduğu yazmakta. Diyoruz. Tuvalet kağıdında indirim varmış. Normalde 19 zloty, 13 zloty'ye düşmüş. %31'lik bir indirim olmuş. Bir tane alalım. Aslında 2 tane mi alsak? He? 1 mi 2 mi? Yok. 1? Reis Klatya 1 dedi. O zaman bir tane tuvalet kağıdı ekleyelim 13 zloty'ye. Devam. Çöp poşeti var. Normalde 9 zloty'ymiş. 4 zloty'ye düşmüş. %55'lik bir indirim olmuş. Hem de kokulu. Vanilla. Vanilya, evet. Kokulu çöp poşeti diyor. Bunu da ekleyelim. Bubblegum. Bunu da alalım. Burada biftekler varmış. Kilosu 70 zloty, 318 gramı da 22 zloty'ye denk geliyormuş. Buraya da inek fotoğrafları koymuşlar. Neyse, şu an ihtiyacımız yok ya, almayalım. Bulaşık süngeri alalım diyoruz. Bulaşık süngeri ne kadarmış? 3,5. Ama benim tabii ki favorilerim bunlar. Bunlar da aynı fiyat. 20 tanesini aynı fiyata satıyorlar. Ama Kladyon'u beğenmiyor. Bunu beğeniyor. 3,5'a bir de bunu ekleyelim bakalım. Bir de ben yara bandı almam lazım. Geçen gün parmağıma bir şey oldu. Kladya dedim ki bana bir yara bandı versene, sende vardır. Var dedi, vereyim. Baktı, bir tanesi ayılı. Bir tanesi küçük ufaklardan. Bir tanesi işte prensesli. Ya dedim, bunları bana verme. Bunlardan istemiyorum. Bana yok mu böyle dümdüz yara bandı? Düz yara bandı yok. O yüzden dümdüz böyle yara bandı almak istiyorum. Şimdi meyve suyu kısmına geldim. Buradan bir meyve suyu almak istiyorum. Bu neymiş? Limonlu. Deneyelim bakalım. Tadı nasıldır acaba? Belki limonata gibidir. 4 zloty 20 kuruş ediyor. Bir de bunu ekleyelim bakalım. Kladya da bunu almak istemiş kendine. Vitaminli bir şeymiş sanırım, 3 zloty. Bu 3 zloty. Benim aldığım 2 litrelikte 4 zloty. Sularla alakalı şöyle de bir ek bir bilgi vermek istiyorum. Yeni bir kural çıkarttılar. 3 litrenin altındaki şişeler artık depozitolu. Yani şişeleri bir tık daha pahalıya satıyorlar ama siz bu şişeleri getirip iade ettiğiniz zaman bazı makinelere, onun için geriye bir miktar para alıyorsunuz. Mesela ne bileyim 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş, belki 1 zloty gibi şişelerde fiyat farkı oluşmaya başladı son zamanlarda. Geçen gün bunu denemiştim. Ne kadarmış? 3 zloty 80 kuruşa. Kladya alma, çok kalitesiz onlar, faydalı değil diye. Ama alacağım. Canım çekti görünce. Devam edelim. Almayacağız ama geçerken örnek olması açısından bir tane göstereyim dedim. Mesela alkol, bira varmış burada. Bu sanırım 3.59 fiyatı. Bu var. Diğer tarafta da şaraplar var. Mesela burada meyveli şaraplara bakalım. Narlı var 26, karpuzlu şaraplar var. Bunlar da 26 zloty'ye denk geliyor. Fiyatları böyle. Cips kısmından yine alacağımız yok ama yine de örnek olması için göstermek istedim. Burada Pringles var. 9.89, 10 zloty diyelim. Paketi 10 zloty'ymiş. Cheetos'lar da 6 zloty'ymiş. 6, 7, 5 civarı fiyatları. Sepetimize bir de humus ekliyoruz. Bu da 6 zloty 50 groşeymiş sanırım. Ekleyelim bakalım.
bir tane çikolata almak istiyorum kendime. Toblerone'u gördüm. Bu arada dikkatimi çekti. Eskiden bunlar satılırken burası böyle tırtıklı değil miydi ya? Artık öyle değil sanırım. Öncelikle burada neyli bu? Karamel, bunu istemiyorum. Sütlü. Papita. Papita, evet. 1.39'muş. Bir papita almak istiyorum. Kokanatlıymış. Aa yok klasik var burada. Klasik sütlü. Bir tane papita. Bir de çikolata almak istiyorum. Böyle bir şey. Evet, bu da 5,5 zlotiymiş. Bunu da ekleyelim bakalım. Alışverişimiz tamamlandı sayılır. Başka alacağımız bir şey yok sanırım, değil mi? Bakalım ne kadar tutmuş hiçbir fikrim yok. Hesaplamadım ama belki 150 zloty. Sen 200 mü diyorsun? Ben diyorum ki 150 zloty tutmuştur. Claudia da diyor ki 200. Kim daha yakın tahmin etmiş? Kasadan sonra göreceğiz. Kazanana da artık bir ödül veririz bakalım. Claudia dedi ki şöyle yapalım. Diyelim ki kim daha yakın bilirse o ödesin. Normalde bilmemek, ödememek için daha kötü bir tahmin yapmak gerekirdi. Ama önceden miktarları söylediğimiz için değiştiremeyiz artık. Yani kim daha yakın bilirse o ücreti ödeyecek. Böyle bir iddiaya girdik bakalım. Kim daha yakın bilecek. Hadi şimdi kasaya gidelim. Yakın olan parayı ödeyecek. Yani kazanan kaybedecek gibi bir durum var şimdi. Tam bir dilemma. Ve 120 oldu bile. Bakalım kaça yakın olacak. Evet, alışverişimizi tamamladık. Aslında tam olarak bir haftalık alışveriş yapmış sayılmayız bu. İşte 2 tane ondan, 5 tane bundan falan derken karışık bir alışveriş yaptık. İhtiyacımız kadarını alalım dedik. Siz neler aldığımızı biliyorsunuz. Fiyat konusuna da gelecek olursak son ürünümüzü okutuyoruz. Okuttum ve bu kadar olmaz. Tam tutturmuşum. O yüzden kazanmak bir cezaya dönüştü. Tamam, ben diyorum ki 150 zloty tutmuştur. Claudia da diyor ki 200. Doğru tahmin ettiğim için hesabı ödemek zorundayım. Böyle bir şey olamaz. Yani 150 diyerekten ben kazanmış oldum. Ödül mü, ceza mı bilmediğim bir yarışma yaptık. Türk lirası karşılığında 1700 lira tuttu. Yani sizce daha mı az tutmalıydı, daha mı fazla tutmalıydı? Türkiye'de bu alışverişi yapsak ne kadar tutardı? Sizin tahminleriniz varsa ya da biliyorsanız bu konuya hakimseniz yazarsanız sevinirim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız ve beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Geldi baksın, telli çok